Topuz yapma şeklim çok önemlidir benim için. Sola doğru saçımı dolarım ve sağa doğru çeviririm. Ya güreşçi olurmuş benden. Çünkü ailemizde böyle çok fazla pehlivan falan da var. Öyle mi? Evet. Ben Messi'ciyimdir. Babam Ronaldo'cudur. En unutamadığım an 2021 yılındaki dünya şampiyonluğu. Fit Yaşa'dan herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Aerobik jimnastikte dünya şampiyonluğu yaşamış milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı bizlerle. Ayşe Begüm bize bugün 2 tane özel tarif yapacak. Biz de boş durmayacağız, onunla sohbet edeceğiz, konuşacağız. Daha yakından tanıyacağız. Ayşe hoş geldin programımıza. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Seni gördük, daha da iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Bugün bize ne yapacaksın? Dilersen biraz bahset. Tabii ki bugün 2 tane tarif yapacağız. İkisi de aslında benim annemden öğrendiğim tarifler. Bir sporcu olarak beslenmek gerçekten çok zor ve annelerimizin bunu öğrenmesi bence beslenmeden daha zor olabiliyor. Çünkü annelerimiz hep bizi yedirsinler, içirsinler, böyle aman kızımın karnı aç kalmasın diye yetiştirip büyüttükleri için Evet. bu tarz tariflere alışmaları birazcık zor olabiliyor. Ondan dolayı bu bizim klasik tariflerimizden açıkçası. İlki kabaklı böyle bir poğaça. İçerisinde peynir olacak. Çok az malzemeyle yapılıyor. Zaten genellikle fit tarifler bu şekilde oluşturuluyor. Diğerini de isterseniz diğerine başlamadan önce konuşabiliriz. Tamam. Hazırsanız başlıyoruz. O zaman ilk önce ben şuradan bıçağımızı alıyorum ve kabaklarımızla başlıyoruz. Gereksiz yerlerine atıyorum. Şimdi bazen bunların soyulabilir olanları da oluyor, soyulmayanları da oluyor. Biz genellikle soymadan rendelemeyi tercih ediyoruz. Vitamini kabuğunda. Vitamini kabuğunda doğru bence de. Ondan dolayı bunları direkt olarak rendeleyeceğim ve suyunu sıkacağım. Suyunu sıktıktan sonra da diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Tabii ki senin rendeni de çıkaralım. Sen onları rendelerken ben de sana birkaç soru sormak istiyorum ki. izninle. İdmanlar mı zor, yemek yapmak mı? Yemek yapmak daha zor ya. Çünkü gerçekten sporcu beslenmesi bahsettiğim gibi zor bir alan ve buna alışmak, hayatımızın her alanına uygulayabilmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Ve bunun için vakit de ayırmak gerekiyor. Ondan dolayı bazen ben vakit ayıramadığım zaman annemden bunu ayırmasını istiyorum. O da sağ olsun bana güzel güzel kalorili yemekler hazırlıyor. Ondan dolayı yemek yapmak daha zor. Peki mutfakta yaratıcılığın var mı? Aslında vardır ya da böyle yeni gördüğüm bir tarifi denemek isterim açıkçası. El lezzetimin olduğunu düşünüyorum. Mutfağa girdiğim zaman çünkü hem keyif alıyorum hem de yeni bir şeyler denemek benim için eğlenceli olabiliyor. Mesela bir tarifi denerken ekleme çıkarma yapar mısın? Yani aslında az önce cevap verdiğin gibi biraz böyle kendi stilini mi oluşturursun? Yok açıkçası o kadar daha profesyonelleştiğimi düşünmüyorum. Çünkü Daha geleneksel. evet daha geleneksel ve annemin bana öğrettiği tarifler açıkçası. Çünkü o kadar daha mutfakta iyi değilim galiba. Yerel lezzetler mi daha çok seni çekiyor yoksa uluslararası mı? İkisi de diyebiliriz. Mesela geçen günlerde sushi denedik. Erkek arkadaşımla birlikte mutfağa girdik mesela. Ya da İtalyan mutfağını denemeyi çok seviyorum. Annem de İtalyan mutfağını çok seviyor. Baba tarafı birazcık daha geleneksel. İşte sarmadır, dolmadır, ev yemekleridir, sulu yemeklerdir. Ondan dolayı baktığımız zaman her kültürden bir şeyler denemeye çalışıyorum. Yemeği yaptığın zaman severek yapıyorsun değil mi? Mecburiyetten değil. İkisi de oluyor aslında. Yani severek yaptığım çok fazla zaman var ama mecburiyetten de yaptığım zamanlar oluyor. Aç kalmamamız lazım sonuçta. Doğru söylüyorsun. Evet, aslında baktığımızda öyle. Peki bir sporcu olarak dışarıdan yemek yediğin oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Yani hani şey dememek lazım. Ben sporcu beslenmesinden asla çıkmıyorum. Öyle bir şey söylersem yani yalan söylemiş olurum. Çok katı kuralların yok anladığım kadarıyla. Yarışma öncesinde çok fazla katı kurallarım var. Ama off season'larda tabii ki de kendimizi de ödüllendirmek gerekiyor. Çünkü belli bir süreden sonra zaten hep aynı düzende beslenmek de artık insanı sıkabiliyor. Bu sadece sporcular için de değil bence. Arada Evet. sırada böyle minik cheat day'ler yapmak, kendimizi ödüllendirmek önemli diye düşünüyorum bu anlamda. Zaten her gün evde geçiremiyorum. Arada sırada ister istemez dışarıdan yemek yediğim zamanlar da oluyor.
Arada kaçamak oluyor. Arada kaçamaklar oluyor yani. Yalan söylemeyelim. Bir röportajında okumuştum. Yarışma için 14 kilo verdim demiştin. Evet, 2021 yılındaki Dünya Gerçekten Şampiyonası inanılmaz için. bir rakam. Ne kadar sürede verdin? Nasıl başardın bunu? Yaklaşık 1,5 ayda 14 kilo verdim ve yemek yemeyerek verdim yani gerçekten hiçbir şekilde En yemek basit yemedim. tabiriyle yemek yememek. Evet, yemek yememek en basit tabiriyle doğru olan şey. Kas kaybı olmadı mı? Kas kaybı oldu ama bu bizim istediğimiz bir şeydi. Atrofi de bizim istediğimiz bir şeydi. Her zaman hipertrofiye dayalı antrenman yapmıyoruz çünkü. Atrofi olduğu zaman bizim için daha doğru bir tercihti. Ve o dönemde de onu kullandık. Ayşe Begüm çok başarılı bir sporcusun. Bunu herkes Teşekkür söylüyor ederim. zaten. Şampiyonalarda uyguladığın bir totem var mı? Çok fazla totem var. Yani şimdi öncelikle şampiyonalarda podyuma girerken sağ ayakla podyuma giriyorum. Bu fix bir şey. Salona da yine aynı şekilde. Onun haricinde mesela yanımda yaklaşık bir 10-12 sene kadar taşıdığım böyle minik peluş bir kuzu vardı. Onun içine işte nazar boncukları, nazar ağacından böyle minik parçalar, bir sürü kendimce totemlerim vardı. Onların hepsini böyle içerisine koyuyordum. Onu mesela 12 sene boyunca yanında taşıdım. Topuz yapma şeklim çok önemlidir benim için. Sola doğru saçımı dolarım ve sağa doğru çeviririm. gibi aslında. Bunu hiç ıskaladığın olmuyor. Hayır, hiç olmadı. Umarım bundan sonra da olmaz. Çünkü yarıştığım her yarışmada iyisiyle kötüsüyle kendimi mutlu edebilecek bir sonuçla ayrıldım. Ve bu da tabii ki benim için çok önemli zaten. Bu tarz şeyler insanımı hem motive ediyor bence. Evet. Hem de başarıya giden yolda güzel bir araç diye Motivasyon düşünüyorum ben. kaynağı oluyor değil mi? Evet, evet. Peki motive olmak için çikolata kokladığını söylemişsin. Çok seviyormuşsun ama tabii sporcu Evet. olduğun için her zaman yiyemiyorsun. Evet. Yani bu benim kanayan yaram. Şöyle, çikolata yemememiz gerekiyor, tatlı yemememiz gerekiyor zaten. Ama çikolatayı gerçekten çok seviyorum. Sıfır mı? Hiç tatlı yok mu hayatında? Evet, yarışmadan önceki dönemlerde hiç tatlı yok. Dediğim gibi off season'larda yine Ama cheat meyve day'lerde yiyebiliyorsun olabiliyor. sanırım. Evet, meyve yiyebiliyoruz. Kuru meyveleri tercih ediyoruz. Kalorisi bakımından olduğu yüksek Yüksek olduğu mi? için. Evet. Çünkü çok az şey alıp yüksek enerji sarf edebiliyorsunuz. Bu Doğru. ters matris deniyor galiba. Şimdi yumurtamızı kıracağız içerisine. 3 yemek kaşığı galeta unu koyacağız ve baharatlarımızı koyacağız. Sonrasında şekil verme kısmına geçiyoruz. Tamam, güzelce anlattın bize tarifi. Evet. Biz konuşmaya devam edelim. Tamam. Birçok şey yaşadın, şampiyonalara gittin, yarışmalara katıldın, kürsüye çıktın, en üst basamağa. Peki senin için en unutamadığın an hangisiydi? Ya illaki birkaç tane vardır ama böyle bir tanesini seçecek olsan hangisiydi? Yani açıkçası en unutamadığım an 2021 yılındaki Dünya Şampiyonluğum. Çünkü ilk 3 sıralamasındaki 3 kız biz aynı puanı aldık. Ve aynı puanı almak demek gerçekten birbirimize çok yakın olduğumuzu gösteriyor. Çok yakın performanslı olduğumuzu gösteriyor. Benden önce yarışan bir kızla ben aynı puanı aldım. Sonrasında benden sonra yarışan bir kız da benimle aynı puanı aldı. Ve uygulama olarak kim daha öndeyse o yarışmayı daha önde bitiriyor. Ceza puanından mı kaynak? Ceza puanı daha az olunca mı? Yok, hayır. Uygulama, artistik ve zorluk dediğimiz 3 tane değerlendirme kriterimiz var. Bu 3 tane değerlendirme kriterimiz uygulama, artistik ve zorluk olarak sıralanıyor. Uygulaması eşitse eğer sporcuların artistik puanına bakılıyor. Artistik puanı da eşitse zorluğa bakılıyor. Benim işte uygulamam en yüksek olduğu için beni birinci yapmışlardı ve o gerçekten inanılmaz bir yarışmaydı. Yani çok heyecanlı dorukta. İlk defa büyüklerde dünya şampiyonluğu geldi. Cumhuriyet tarihinde zaten Bir ilkti, madalya evet. yok. Evet. Bizim için inanılmaz bir yarışmaydı. Bizim için de öyleydi. Müthiş gururdu. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben buna birazcık daha galeta unu ekleyeceğim. Göz kararı olacak şu anda. Evet. Ülkemizi temsil etmek gibi bir misyonun var. Bu sende nasıl bir his oluşturuyor? Yani bunu kelimelere dökebilir misin biraz? Yani yurt dışında, uluslararası arenada özellikle Türk olduğumu göstermek, bir kadın olarak yarışmalara katılmak gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman bu alanda ülkemizde bizi temsil eden çok fazla insan
Yok, sayılı. Yani gerçekten bunları sayıyla görebiliyoruz. Ve bu anlamda kendimi özel hissediyorum. Yurt dışına temsil etmek çok onur verici, gurur verici bir olay. Ben de kendimi bu anlamda şanslı görüyorum. Tabii ki elimden gelen her şeyi yaptığım için de sonrasında madalya kazanmak, başarı kazanmak bunun bir karşılığı gibi oluyor. Bu da tabii ki de çok mutluluk verici bir şey. Bizim sporcumuz olduğun için de çok şanslıyız. Teşekkür ederim. Bu arada kabartma tozumuzu da koyduk. Şimdi göz kararı baharatlarımızı koyacağız. Burada istediğiniz kadar, ne kadar istiyorsanız işte farklı baharatlar da ekleyebilirler bu arada seyircilerimiz. Çok abartmadan. Evet, çok abartmadan. Birazcık biber sever misiniz? Biber acı severim. Tamam, güzel. Adanalı olduğum için. Oo, Acıyı süper. severim. Acı bizim için bir hayat felsefesidir. İşte bu, tamam. Bizim Peki evde de çok acılı yemek yapılır bu arada. Ondan Öyle dolayı mi? evet, elim birazcık acı olabilir yani. ama faydalı bir şey yani tabii dozajında. Her şey dozajında Tabii ki, güzel. tabii ki. Benim en çok merak ettiğim soruyu soracağım. İdol olarak gördüğün sporcu kim? Her branştan olabilir. Aslında idol olarak gördüğüm kendime tek bir sporcu yok. Yani işte Kobe Bryant var, Michael Phelps var, bizim branşımızdan Dora Hegi diye bir sporcu var. Hepsinin farklı farklı özellikleri var baktığımız zaman. Hepsi de kendi branşlarında inanılmaz başarılar kazanmış, ilklere imza atmış insanlar ve aynı zamanda bunun yanında karakterlerinin de çok baskın olduğu sporcular. Onları da gerçekten görüyoruz ve irdeleme fırsatına sahip oluyoruz. Biz de sporcular olarak onları gördüğümüz zaman işte başarıları olsun, yaptıkları hareketler olsun, kendimize bir şeyler çıkardığımız zaman tabii ki biz de çok mutlu oluyoruz. Aynı şekilde ben de birilerini etkileyebiliyorsam bu benim için çok kıymetli oluyor. Evet, gurur kaynağı. Peki Ayşe, olimpiyat madalyası almak mı, dünya şampiyonu olmak mı? Ama hayalinin olimpiyatlar olduğunu biliyorum. Yani olimpiyatta tabii ki de madalya almak bizim için çok önemli açıkçası. Ama branşımız olimpik bir branş değil bununla birlikte. Ondan dolayı biz bunun ikilemi içerisinde kalıyoruz. Ama baktığımız zaman da olimpiyatta olmak, yarışmak en büyük hedefim tabii ki de. Evet, olimpiyatlar çok önemli bir sporcu için. Peki dünya şampiyonasından ayıran en önemli özellik ne olimpiyatları sence? Yani farklı bir doğuşundan kaynaklı, işte farklı bir ruhunun olması mı? Bu Tabii kadar ki de. sporcuyu çeken ne olimpiyata? Olimpiyatlar bir sporcunun ulaşabileceği en yüksek mertebedeki aslında yarışma. Yani hem gelişiminden baktığımız zaman hem de bir olimpiyat ruhu, olimpizm denen bir şey var. Buna düşündüğümüz zaman orada olmak, yarışmak, kendi en yüksek halimize ulaşabilmek için aslında oraya gitmek istiyoruz. Tabii ki de bir olimpiyata gitmek mükemmel olurdu. İnşallah o da olur. İnşallah. Şimdi ben bu arada fırın tepsimizi ve yağlı kağıdımı aldım. Buraya minik minik Topçuklar. topçuklar bırakıyorum. Bunun doğru tabiri nedir bilemiyorum. Şekil verecek misin sonradan yoksa öyle mi kalacak? Yok, bu şekilde kalabilir. Yani bu anlamda Dağınık gayet kalsın. basit. Evet, dağınık kalabilirler. İsteyenler mesela şu şekilde yuvarlak şekiller de verebilir. Eliyle. Evet. Böyle yapalım isterseniz, daha tatlış olsun. Nasıl istersen. Şimdi dikkatimi çekti, elinde bir ameliyat izi var. Evet, Dikiş izi. evet. Unutamadığım bir sakatlık mı? Orada bir kist vardı. O kisti aldırmak durumunda kaldım ben 2021 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Bu sırada da 2021 Avrupa Şampiyonası aslında benim kötü geçirdiğim bir yarışmaydı. Hamstringim koptu yarışma esnasında. Arka adelem. Evet, tabii ki çok zor bir yarışma geçirdim. Seriyi bırakmak durumunda kaldım. Tamamlayamadım koreografimi. Sonrasında geri döndüğümde tabii bir rehabilitasyon süreci. Evet. Tarih tekerrürden ibaret galiba. 2014'te de çok benzer bir durum yaşamıştım. Ve tekrardan bir kist ameliyatı oldum. O kistimi de aldırdım. Geçmiş olsun Teşekkür tekrardan. ediyorum. Sakatlıklardan uzak. İnşallah. Amin.
Seyahat etmeyi seviyor musun? Çok seviyorum. Bir yay burcu olarak inanılmaz seviyorum. Ben de öyleyim. O süper. Hemen bir tatil planlayalım sizinle. Gerçekten çok seviyorum ve sürekli zaten yaşantım bir 13-14 yaşlarımdan beri bir orada bir orada sürekli koşturmacı şeklinde geçiyor. Ve öyle olduğu için hem bir yaşam tarzı haline dönüştü hem de gerçekten çok seviyorum seyahat etmeyi. Hangi ülkelere gittin? Avrupa'da hemen hemen her Bütün yere ülkelere. gittim. Evet, Asya'da Çin, Kore, Japonya'ya çok gitmek istiyorum. Daha gitme fırsatım olmadı. Bir tane Suzuki Cup diye bir yarışmamız var. Orada yarışmak istiyorum ama daha öyle bir fırsatım olmadı açıkçası. İnşallah oraya da giderim. Meksika'ya gittim, Amerika'ya gittim. Bu kadar. Çok farklı kültürler görmüşsün. Evet. Onların da mutfağını denemişsindir Evet, gitmişken. evet ve Kore'de gerçekten çok zorlandım. Canlı ahtapotlar vardı çünkü. Oradan direkt olarak Herhalde kaçtım. bize uymayan bir uzak doğu mutfağı var çok fazla damak zevkimize göre. Evet, evet. Çünkü çiğ olarak tüketebiliyorlar Evet. gerçekten besinleri. Ve bu bizim hani annelerimizin o söylediği duruma geliyor belki ama gerçekten çocuğum öyle şey mi yenir, çiğ balık mı yenir falan gerçekten onu görüyoruz yani hissediyoruz. Peki en beğendiğin mutfak hangisi oldu yurt dışında? İtalya mutfağı. Yani O da İtalya. biraz kalorili ama yani pizzası olsun. Evet, günde bir Makarnası olsun. öğün yiyip İtalyan mutfağıyla beslenmeyi tercih ederim mesela ama. Çünkü gerçekten çok seviyorum İtalyan mutfağından. Evet, Akdeniz ülkesi olduğu için hani bizim ülkemize de yakın bir damak zevkleri var bence. Evet, evet. O yüzden gerçekten güzel bir tercih. Peki, ileride yaşadıklarını kitap haline getirmeyi düşünür müsün? Evet, düşünüyorum ve bununla ilgili bir çalışmam da var şu anda. Gerçekten Evet. mi? Biraz bahsetmek ister misin spoiler vermeden? Tabii ki yani aslında her sporcunun, herkesin bir yaşam hikayesi var, hayat hikayesi var ve baktığımız zaman da ben de kendi yaşadığım zorlukları ve deneyimleri aktardığım bir hikaye gibi bir şey aslında. Kendi yaşadıklarımı anlatıyorum, aktarıyorum. Keyifli bir çalışma şu anda, keyifli gidiyor. Başladınız değil mi? Evet. Gittiğim, gezdiğim, gördüğüm yerler o anlamda güzel, keyifli. Bu şekilde anıya dökülmesi de gerçekten bence kıymetli ve keyifli. Çok merak ediyoruz, merakla bekliyoruz. Hadi bakalım. Kitabın bir an önce çıksın ve okuyalım. İnşallah. Dil konusuna değineceğim. Sporcular hani uluslararası alanda yarıştığı zaman dil gerçekten çok önemli. Her anlamda. Evet. Senin İngilizcen bildiğim kadarıyla çok iyi, C1 seviyesinde bir İngilizcen var. İngilizceyi nasıl öğrendin? Yolculuk ve seyahat ederek öğrendim ve lisedeyken dil bölümünü seçmiştim. Zaten bir ilgim de vardı. Ailemizde de İngilizce öğrenen ve çalışanlar da var. Ondan dolayı hem onların katkısı oldu bana hem de benim de kendi isteklerim ve beklentilerim doğrusunda böyle bir kolaylıkla öğrendim diyebilirim. Başka bir dil öğreniyor musun? Ya da öğrenmek istesen hangi dili öğrenmek isterdin? Yani çok az düzeyde İspanyolcam ve Almancam var. Ama onun haricinde yapmak istesem Fransızca ve Japonca öğrenmek isterdim. Farklı. Evet. Çok farklı. Özellikle Japonca ilgimi çekti. Evet, gerçekten çünkü Alfabe de çok farklı olduğu için. evet, çok farklı ve beni alfabesi çekiyor değil. gerçekten bu tarz şeyler baktığımız zaman. Ben de keyif alıyorum yeni şeyler öğrenmekten, kendimi geliştirmekten. Bu arada toplarımız da hazır. Üzerlerine birazcık kaşar peyniri koyacağız. Peki sen kedici misin, köpekçi misin? Evde bir kedim var. Öyle mi? İsmi Evet, ne? ismi Hobbit, dişi bir kedi. Hobbit. 7 yaşında tekir ve ben kedici bir insanım. Yani küçükken kedilerden çok korkmama rağmen kedici bir insan olduğumu düşünüyorum. Fobi mi oldu yoksa bir Yok, sorun hayır, yaşamadın sadece yani korkuyordum. kedilerden? Evet, yok, hayır. Küçükken mesela köpeğimiz vardı. İsmi de Contest'ti ve dişi olduğu için galiba babamı kıskandığından dolayı beni ısırmaya kalkmıştı 2 defa. Ondan sonra köpeklerden korkmaya başlamıştım mesela. Evet, bunlar da fırına sürülmeye hazır. 160 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişecekler. Tamam. Fırınımızı açıyorum. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Bize minik bir tatlı yapacaksın sanırım. Evet, hurma, yulaf, kakao ve baldan oluşan gerçekten minik bir tarif. Evet, malzemelerden de bahsedelim. 3 tane
Hurma kullanacaksın sanırım. Evet, 3 tane hurma kullanacağız. 3 yemek kaşığı yulaf kullanacağız. 1 çay kaşığı ya da isteğe göre tatlı kaşığı da olabilir. Bal kullanacağız ve kakao kullanacağız. O da yine 1 tatlı kaşığı gibi olacak. Öyleyse başlayalım. Evet, hadi. Hurmalarımı ilk önce çekirdeklerinden ayırarak başlayacağım. Burada bir bıçak yardımı kullanıyorum. Evet Ayşe, sen üniversite okuyorsun. 2 üniversite birden. Evet. Ne durumda üniversiteler? Şöyle aslında bir tanesi bitti. İstanbul Üniversitesi Açıktan İşletme Fakültesini bitirdim. İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksekokulu'nda spor yöneticiliği son sınıf öğrencisiyim şu anda. Hatta finallerim bittiğinde mezun oluyorum diyebiliriz. İki tarafta güzel gidiyor açıkçası. Güzel gitti daha doğrusu. Bundan sonrasında da zaten akademik olarak kariyerime devam etmek istiyorum açıkçası. Üniversitede devam etmek istiyorsun. Evet, evet. Evet, bildiklerini, öğrendiklerini öğrencilere aktarmak istiyorsun. Evet, çünkü baktığımız zaman jimnastik çok fazla geleneksel yöntemle çalışılan bir branş. Bilimsel olarak da çok fazla çalışmaya yer verilmesi gerekiyor ama biz sporcular olarak... Antrenörlüğe mi yöneliyorsunuz? Hem öyle hem de antrenörlerimiz de geçmişten gelen geleneksel bir tarifle aslında bizi yoğuruyorlar salonda. Bunun birazcık değişmesi gerekiyor. Yani sakatlıkların önlenmesi için, işte bırakma yaşlarının ilerlemesi için ya da daha sağlıklı spor yapılabilmesi için bunların birazcık daha ilerletilmesi gerekiyor. Ben de bu anlamda elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım. Evet, inşallah bekliyoruz biz de. Teşekkür ederim. Bir kaşık alabilir miyim acaba? Tabii ki, tabii ki. Burada buldum. Tamam, süper. Şimdi 3 yemek kaşığı da yulaf koyacağım. Ya, eğitime çok önem veriyorsun zaten, hem ilkokuldan itibaren hem de üniversite okumandan belli. Çok büyük fedakarlıklar yapıyorsun. Kitap okumayı da sevdiğini düşünüyorum. Evet. Ne tarz kitaplar okursun? Genellikle kişisel gelişim ve tarih kitapları okuyorum. Mesela bana sorulduğu zaman tarihte mesela zaman ışınlanma cihazı ya da zamanda hareket cihazı bulundu, ne tarafa gitmek istersin diye kesinlikle geçmişe gitmek isterdim mesela. Neden? Ondan dolayı bilmiyorum, yani geçmiş dönemler beni daha çok çekiyor gelecektense. Yani o dönemlerde yaşamak, yaşayış atmosferi, tarzı. evet, gerçekten beni daha çok çekiyor. Ve bundan dolayı galiba geçmişe gitmek isterdim. Bundan dolayı da tarih kitapları okuyorum ve kişisel gelişim kitapları okuyorum. Evet, çok güzel. Peki müzik hayatında nasıl bir yere sahip? Çünkü sporcusun ve müzikle motive oluyorsundur diye düşünüyorum. Evet, tam İlla olarak. ki büyük Tam bir olarak. önemi vardır hayatında. Yani şöyle, aslında antrenman yaptığımız zamanlarda dinlediğimiz müziklerle günlük hayatımda dinlediğim müzikler daha farklı oluyor. Antrenman esnasında daha böyle vurdulu kırdılı, kendimi motive edecek şeyler dinliyorum. Günlük hayatımda böyle Mozart, Beethoven olmasak bile daha sakin müzikler tercih etmeyi seviyorum. R&B çok dinlerim. Beyoncé, Rihanna çok severim mesela. Onları dinlemeyi çok seviyorum. Evet. Şimdi bizim bu karışımımız da hazır. Bunu blenderdan geçireceğiz. Umarım başarabilirsem. Evet. Ve bu kadar. Şimdi elimizde bunları minik toplar haline getireceğiz ve sonrasında istediğimiz şeylere bulayıp servis edeceğiz. Tamam, hemen tabağını çıkarıyorum ben senin. Böyle son dönemlerde baktığımız zaman jimnastiğe olan ilgi arttı, başarı arttı. Evet. Ferhat Arıcan'la olimpiyatlarda ilk madalyamız da geldi. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sence jimnastikteki başarının artmasının temel sebebi ne? Öncelikli olarak yapılan yatırımlar, sporcularımızın gerçekten doğru bir zamanda ortaya çıkışı, yani doğru bir zamanda ortaya çıkışından kastım şu. Gerçekten çok güzel doğru yatırımların yapıldığı bir zamanda bu sporla ilgilendiğimizi düşünüyorum ben. Hem federasyonumuz olsun hem bakanlığımız olsun. Bu anlamda bize destek veriyorlar. Bir sporcunun da desteksiz bir şekilde başarıya ulaşması ne yazık ki mümkün değil. O anlamda destek Doğru. çok önemli.
Peki diğer milli sporcularımızla aran çok iyidir herhalde. Evet, hepsiyle. Sürekli görüşüyor musun? Fikir alışverişinde bulunuyor musun? Sürekli olmasa bile genellikle çoğuyla görüşüyoruz. Çünkü mesafelerden kaynaklı bazen görüşemediğimiz oluyor. Ama bir araya geldiğimiz zaman hep böyle sanki her zaman görüşüyormuşuz gibi geliyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Artistik jimnastikçiler, ritmik jimnastikçiler. Ritmik jimnastik büyük ve genç takımımızla mesela İstanbul'da kamp eğitim merkezimizde yaklaşık bir 2 ay kadar kamp yaptık. Aynı kamp Aile eğitim ortamı merkezinde oldu. kaldık. Evet. Onları çok seviyorum. Kızlarımız çok tatlılar. Kendi aerobik camiamızdaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsiyle iyi anlaşıyoruz. Peki önündeki hedef ne şu an için? Önümüzde çok önemli bir hedef var aslında. Avrupa Şampiyonası. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle de Türkiye'de düzenlenecek. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü dediğiniz gibi ben mesela jimnastiğe ilk başladığım zaman insanlar jimnastiğin C'sini bilmiyorlardı. Ve bu anlamda da bu noktalara geldiğimizi görebilmek, ülkemizde organizasyon düzenlendiğini görebilmek beni çok mutlu hissettiriyor. Gerçekten verdiğim emeklerin karşılığını da kendi adıma görmüşüm gibi hissediyorum. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Peki, kritik bir soru. Evet. Jimnastikçi olmasaydın hangi sporu yapmayı çok isterdin? Açıkçası basketbolcu olmak çok isterdim. Çünkü basketbol oynayanları gördüğüm zaman kadınlarda da erkeklerde de inanılmaz bir motivasyon oluşuyor bende. Ama gelin görün ki bir smaç bile, bir turnike bile beceremeyen bir jimnastikçiyim. Hiç denedin mi oynamayı? Evet, denedim. Üniversite derslerimizde de gördüğümüz bir dersti zaten basketbol ve hocalarımla ekstradan çalışarak yani hocam hani gerçekten antrenmanlarım vardı, kusura bakmayın ben bir ekstradan 4 saat daha çalışayım öyle atarım falan diyerekten geçtiğim dersti. Bir de pandemiye denk gelmişti bu arada. Ondan dolayı çok fazla da bunu değerlendirme fırsatımız olmamıştı. Böyle bir şey isterdim, evet, basketbolcu olmak gibi, ama başarım var mı derseniz hayır, hiç yok. Yani hiç yatkınlığım bile yok. O zaman en doğru spordayım diyorsun. Evet, kesinlikle kendim için. Ya güreşçi olurmuş benden, çünkü ailemizde böyle çok fazla pehlivan falan da var. Öyle mi? Evet. Ya güreşçi olurmuş benden ya da jimnastikçi olurmuş. Bence jimnastik çok doğru bir tercih gibi geliyor bana. Evet, sana da çok yakışıyor zaten. Çok teşekkür ederim. Ben bu arada minik toplarımızı yapmaya devam ediyorum. Bunu istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz bu arada. Ben tamamen porsiyonu kendi kafama göre ayarlıyorum yani. Bunların üzerine Hindistan cevizi atabiliyor muyuz peki? Evet, tabii ki de. Problem olmuyor değil mi? Hayır, ne isterseniz. Bunu tarçınla da yapıldığı versiyonu var ama ben tarçını buna pek fazla yakıştırmıyorum açıkçası. Kakaolu daha güzel oluyor ve çikolata krizleri için bence birebir bir çözüm olduğunu düşünüyorum bunun. Ondan dolayı kakao ile daha yakışıyor. Futbolla ilgili misin? Başladım. İlgilenmeye başladım. Çünkü mecburum yani. Hani istemiyordum ilgilenmek. Çok popüler. Çok popüler, yapacak bir şey yok. İlgileniyorum. Şampiyonlar Ligi finaline gittik. Çok heyecanlıydı ve ben ilk defa sahada maç izleme fırsatı buldum. İlk kez tribünde maç izledin. İlk kez tribünde maç izledim, evet. Hatta Adidas ailesi ve erkek arkadaşımla birlikte gittik. Ve ilk 10 dakika böyle şeydim. Yani o bakın ısınıyor, o bakın çıktı sahne, o maç başladı. İlk 10 dakika beni durdurabilene aşk olsun yani. Hani çok heyecanlı bir atmosferdi benim için. Deneyimlemek istiyordum zaten. Ve böyle bir deneyim yaşadığım için de çok mutluyum. Yani futbolla çok ilgilenmiyormuşsun daha önceden anladığım kadarıyla. Evet. Ama Ronaldo ile Messi'yi tanıyorsun. Tabii ki de. Tabii ki de. Hangisi? Ben Messi'ciyimdir. Babam Ronaldo'cudur. Sebebi? Şöyle bir sebebi var esasında. Hep bundan önceki maçlarda işte ne zamanlar? 2012-14 civarlarında. Barcelona'nın en parlak dönemleri. Evet, parlak dönemlerinde ben izlemeye ve takip etmeye başladım Messi'yi. Ve sonrasında da babam da bana inat olsun diye sürekli hayır, Ronaldo daha iyi, daha çok çalışıyor, daha iyi ve daha çok çalışıyor. Bu en sonki şampiyonada sonrasında Messi kazanınca babam dedi ki bak gördün mü, yanlış tarafa tutuyormuşsun.
Ve ben Messi'ciyimdir, babam Ronaldo'cudur. Ama sadece yetenekle Messi bu kadar kupa kaldıramazdı herhalde. Hayır, o da tabii çok ki çalışıyor. de. Kesinlikle öyle. Ben de Messi'ciyim. Ama bu arada sosyal medyada çok gündem oldu işte Messi'nin yatarak fotoğraf paylaşıp sonra kupayla yatarak fotoğraf paylaşması. Ondan dolayı ben de diyorum yani adam saf bir yetenek ve Evet. çıkıyor sahneye, tribüne ve mükemmel bir şekilde maçını oynuyor. Bu arada bunlar da hazır. Çok lezzetli görünüyor. Ben de yemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kakaolu hurma toplarımız hazır. Dilersen şimdi fırına gidelim. Evet. Bakalım kabaklar ne alemde. Ben de meraktayım açıkçası. Gayet güzel görünüyorlar. Evet. Çok güzel görünüyor kabaklar. Teşekkürler. Kaşarlar da erimiş. Evet, kaşarlarımız da eridi. Bu sırada fırını da kapatıyorum. Şimdi dilersen servise geçelim. Ben hemen bir spatula getireyim. Tabii. Tabağımı da getireyim. Oh, süperiz. Çok güzel pişmiş, kızarmış da. Evet, üstleri gerçekten çok güzel olmuş. Biraz Antep fıstıklı baklavayı andırsa da. Antep fıstıklı baklavayı hayal edip bundan bir parça ısırıyoruz. Üstüne de hurma topu. Evet, mükemmel bir kombinasyon oluyor. Mesela koreografini sergilerken, serini daha doğrusu yaparken bir hareketi yanlış yaptığında nasıl hemen kendini toparlıyorsun o an? O anda direkt olarak şeyi düşünüyorum. Hani şu anda yarışmadasın, kendini toparlaman gerekiyor ve odaklan deyip hangi hatayı yaparsam yapayım toparlamam gerektiğini Çünkü, düşünüyorum evet. ve toparlıyorum. İzleyici hiç anlamıyor. Sürekli gülümsediğin için biz fark etmiyoruz. Tabii Evet. hakemler fark ediyordur illaki. Evet, evet. Ama bir anda böyle toparlanman gerçekten çok iyi. Yani bunu yapmak zorundayız çünkü gülümsemek de işimizin bir parçası. En kötü hatayı yapmış bile olsam yine de gülmek zorundayım. Bundan dolayı bu birazcık zorlayıcı bir kural bize Evet. açıkçası. Ve bunlar da hazır. Ve şimdi de dilersen tadıma geçelim. Ben çok heyecanlıyım. Büyükçe de bir lokma alayım. Gerçekten çok lezzetli. El lezzeti dediğimiz şey sende var. Teşekkür ederim. Bunu da o zaman. Evet, şimdi hurma topları. Bunu da elimleyeyim. Kakaolu seçiyorum. Tamam. Ben de diğerinden yiyorum o zaman. Şöyle bıraktım. Çok güzel olmuş. Afiyet Ben bunu olsun. yaparım evde. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Programımıza geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok lezzetli iki tarif yaptın. Her zaman bekleriz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizinle bunları paylaşmak. Teşekkürler. Başarıların daim olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Ayşe Begüm Onbaşı ile birlikteydik. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.